Buse'nin sepetinden herkese merhaba. Bugün sizlere son zamanların en trend kağıt ip supla modelini göstereceğim. Masalarımıza bambaşka bir hava katacak. Modeli görünce de kesinlikle ben de yapmalıyım diyebileceksiniz. Yapımı sandığımızdan daha kolay. Videonun sonunda ortaya çıkan sonuca zaten bayılacaksınız. Aslında çok karışık gibi duruyor ama hiç karışık değil. Sadece trabzan ve zincirlerden oluşan bir model aslında. Bugün burada iki farklı boy ve iki farklı renk gösterdim. Sizler için önceden yaptım. Bu normal, şöyle tök gösterecek olursam eğer, normal bir Amerikan servis motifi. Ama bu da normalden bir tık daha büyük. Tığ numarasını büyüttüğümüzde biraz daha büyük. Böyle balkon masasına bir tane ya da sadece masanın ortasına bir tane kullanabileceğiniz bir modeli hem büyüttüm hem de hazırladım. Şimdi ikisinin arasındaki fark şu. Bu normal standart olan suplamızı 3,5 numara tığ ile ördüm ve bu 35 santim. 35 santimlik bir Amerikan servis oldu. Bunu ise videonun içerisinde bugün bu yeşil rengi yapacağımız için burada bunu detaylı gösterdim. İlk orta kısmını 3,5 numara tığ ile ördüm ama trabzan kısımlarını ise 4 numara kullanarak ördüm. Tığ numaranızı istediğiniz gibi küçültebilir ya da büyütebilirsiniz. Benim gibi büyük bir şey yapmak isterseniz 4 numara elinize çok uygun gelir. Eliniz çok sıkı değil ve orta gevşeklik değilse. Ama normal Amerikan servis yapacağım ben derseniz o zaman da 3,5 numara tığ ile işinizi görürsünüz. Video içerisinde zaten ne kadar ip kullandığımı, kaç numara tığ kullandığımı tekrar size gösteriyorum. Aynı zamanda ölçülerini de verdim. Bu görmüş olduğunuz yeşil olan supla sadece bir masa ortasına olacağı için 40 santim. Ama Amerikan servis yapacağım ben derseniz de 35 santim 3,5 numara tığ ile yapabilirsiniz. Eğer iştahınız kabardıysa ve bu videoyu da beğendiyseniz yapımına geçelim. Fakat geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini dilerseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hatta bir sonraki projemiz ne olsun onu da aşağı yorumlara yazarsanız ayrıca mutlu olurum. Hazırsak hadi hemen başlayalım. Burada hasır renk suplamızı kullanmıştık ama bugün şöyle iğde yeşili, çağla yeşili dediğimiz çok tatlı bir yeşil rengimiz var. Yine kamerada gözükmesini de istediğim için açık renk tercih ettim. O yüzden hemen bugün de yeşil rengini sizlerle beraber çalışacağım. Önceden zaten hasır rengini sizler için hazırlayıp sayılarını çıkartmıştım. Takribi olarak 100-150 gram kadar ipe ihtiyacınız var. 3,5 numara tığ ile örebilirsiniz ama elim sıkı, yaptığım şey çok sıkı ve taş gibi oluyor diyorsanız 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Ben ilk kısımlarını, yani şu tam çoğaltma kısmına gelen kısma kadar 3,5 numara ile öreceğim. Daha sonrasında büyütme amaçlı artırma yerlerimizde 4 numara tığ ile geçiş yaparak bugün biraz daha şöyle yumuşak bir şey örmeyi düşünüyorum. Kağıt ipi ütülememiz lazım. Aynı zamanda ilk yaptığımız gibi durmaz. Yoksa daha böyle sert durur ve biraz daha şöyle toplu çanak kısmı gibi durmuş oluyor ilk ördüğümüzde. Muhakkak bir buhar, bir sıcak ütü verelim. İlk öncelikle arka zemininden ütüleme yapın. Biraz buhar verin. Daha sonrasında da ön yüzünü çevirerek ütülemeye devam edin. Gördüğünüz gibi şöyle kalıp gibi bir suplamız hazır olmuş olacak. Hem de hazırlarından daha güzel çünkü el emeği. Hemen hazırsak o halde başlayalım. İlk olarak sihirli halkanın içerisine 16 adet ikili trabzan yapacağız. Sihirli halkamızın göbeğini kapatırken çok fazla güç harcamıyoruz. Yoksa kağıt ipimiz çok kopan bir materyal. Güç harcadığımız takdirde kopabilir. O yüzden biraz dikkatli çekerek kapatacağız. Şöyle elime hemen bir tur ipi çeviriyorum. Yumaktan gelen ip bakın burada. Tığımla yumaktan gelen ipi şu şekilde çekiyorum. Ve 16 adet ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Boşluğun içerisinden ipimi geçirerek önce 2 ilmeğimi, daha sonra 2 ilmeğimi geçiriyorum. 2 zincir ile yukarıya çıkmıştık. 2 zincirimi bir trabzan olarak kabul ediyorum. Bu şekilde 16 adet ikili trabzan örmeye devam ediyorum. 16 adet ikili trabzanlarımızı bu şekilde yaptık. Hemen tekrardan sizin için sayıyorum. 16. trabzanımı da yapıyorum. Ördükçe ipimizi çok yavaş bir şekilde şöyle arkasından
çektirdim. Ama dediğim gibi kağıt ipte çok fazla güç uygulamayın. Sadece kapanabildiği yere kadar kapatın. Daha önceki koton iplerimizde evet bir güç uyguluyorduk. Fakat bu ipte bunu yapmayın yoksa kopar. Bu kadar kapanma benim için ideal. Çünkü daha fazla çekersem ipim kopabilir. İlk sırayı kapatmadan önce hemen ipimi arkada herhangi bir direk için şuraya sabitliyorum ve bu kağıt ipimi diğer ilmekler arasında bakın bu şekilde gezdiriyorum. Sökülme yapmasın diye. Daha sonra gene bu parça ipimizi saklarız işimiz bittiğinde. Ön yüzünü tekrar çeviriyorum. Bu sıradan itibaren her sırada aslında gizliden bir arttırmamız olacak. Şimdi tekrardan şu şekilde ilk yapmış olduğumuz iki zincir tepesine buradan giriyorum ve ilmeğimi kaydırarak kapatıyorum. 16 adet trabzanımızı yapmıştık. 16 adet şimdi şu görmüş olduğumuz supladaki damarlarımızı yapacağız. Yani tığ işi lastik yapımını bilen herkes zaten bunu çok kolaylıkla yapacak. Hem gizli arttırmalar yapıyoruz hem de bu damarlarımızı yapmış olacağız çiçek figürünü göstermek için. Şimdi ikinci sırada arttırmamızı yapıyoruz. 2 zincirle yukarıya çıktım. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen ilk trabzanımın bakın arkadan giriyorum, önden çıkartıyorum. Trabzanımı öne aldım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Yanındaki trabzan tepesine bir tane normal trabzan. Üzerine ipimi aldım. Bir tane trabzan şu şekilde tığımı önden arkadan geçirerek ilmeğimi üzerine aldım ve ikili trabzan. Üzerine ipimi alıyorum. İlk gelen trabzan tepesine ikili trabzan. Bu şekilde arttırma yapıyoruz. 16 idi. Şimdi 32'ye çıkarmış olduk aslında. İlk gelen trabzanımızı şu şekilde tığımı giriyorum ve buradan çıkardım. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Trabzan tepesine batırıyorum bu sefer. Ve buraya ikili trabzan. Bu şekilde önce trabzanımızın şu şekilde tığımızı giriyoruz. Daha sonra hemen dibindeki trabzan tepesine ikili trabzan yapıyoruz ve sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerleme yaptık. Bakın bu şekilde gözüküyor. Hem artırma yapmış olduk hem de aslında normalden ördük. Örgü sayımızı çift sayıya çıkarmış olduk. Buraya kadar geldiğimizde bakın üzerine ipimi alıyorum. Burası bizim 16. son trabzanımız. 16. son trabzan tepesinden şöyle arasından giriyorum. Ve buraya ikili bir trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Son ilmeğin de tepesine tekrardan yapıyorum. İlk iki zincirle yukarıya çıkmış olduğumuz trabzandan ilmeğimi kaydırdım. İkinci sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Tekrar 2 zincir çektim. 3 zincir de çekebilirsiniz. Fakat eliniz çok sıkıysa çekin. Eğer orta gevşeklikte örüyorsanız 2 tane zincir çekmeniz sizin için yeterlidir. Üzerine ipimi aldım. İlk bakın burada hemen daha önce şu şekilde ön taraftan girdiğimiz trabzanımız var. İlk yapmış olduğum trabzanıma 2 tane yapıyorum. Tekrardan tığım ile girerek buraya tekrar bir damar yapmış oldum. Üzerine ipimi alıyorum. Hemen yapmış olduğumuz bu damar kısmının dibindeki trabzan tepesine çift batıyoruz. 2 adet ikili trabzan. Üzerine ipimi alıyorum. Şimdi damar kısmına geldik. Tekrardan buraya ikili bir trabzan. Burası 3. sıra. Birazcık dikkatli izlerseniz hiç karıştırma yapmazsınız. Bu damar kısımlarının 16 tane olmasına özen gösterin. Eğer bir önce eksik oldu ya da bir tane fazla oldu derseniz ilmek kaydırarak bir tane eksiltebilir ya da hemen gizliden içerisinden bir tane daha çıkartıp 16'ya tamamlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi 16 tane olmak zorunda çünkü şu paydalarımız 16 adet. Eksik ya da fazla yapmayalım ama
Tığ elimizde olduğu sürece gizliden eksiltme ya da arttırma yapabilir. Hemen olayı çevirebiliriz. Tekrardan sökmenize gerek yok. Üzerine ipimi alıyorum. Damarımı yaptıktan sonra bakın hemen ilk trabzan tepesinin içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Damar kısmındayım. Buradan tığımı giriyorum ve ikili bir trabzan yaptım. Kağıt ipi örmek çok zordur arkadaşlar. İpinizin geçtiği yerlere yara bandı dolayabilirsiniz parmaklarınıza. Birazcık elleri deforme eder ama sonuç her zaman harika olur. Damarımı yaptıktan sonra üzerine ipimi aldım. İlk gelen trabzan tepesine bakın. 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlıyoruz. Aslında arttırma yaptık. Trabzanlarımız 1'di, 2 yapmış olduk. Şimdi tekrardan sıra sonuna kadar devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi sıra sonuna geldim. Nasıldı? Hemen tekrardan gözden geçirelim. Önce damar yapıyorduk. Daha sonra da ilk gelen trabzanımızın içerisine 2 adet trabzan yapıyorduk. Son damarımı yaptım bu şekilde. Ve buraya 2 adet ikili trabzan yapıyorum. Yapmış olduğum 2 zincirle yukarıya çıkmıştım bakın. Trabzan tepesinden ilmeğimi kaydırdım. Burası ilk zorlu taraftı. Buraya artık yaptıysak bundan sonrası çok kolay. Bakın modelimiz aslında kendini tekrarlayan ve sayıları oldukça da basit bir yöntemle ilerliyor ve büyüyor. Her iki sırada bir model kendini arttırmaya götürmüş oluyor. Biz şimdi şu kısmını yapmış olduk. Bu kısımdan sonra burada artık arttırma yapacağız. Her iki sırada bir gizliden birer trabzan ekleyerek modelimizi büyüteceğiz. Ben bunu normalde bir masanın üzerine koyacağım. Sadece tek bir adet. Ama bu zaten Amerikan servis gibi olarak da bunu kullanabilirsiniz. Ölçüleri ona uygun zaten. Dilerseniz 5. trabzana kadar büyüyor ama siz bunu 6-7 yaparak sadece masanın ortasına bir tane olarak örtü gibi de runner gibi de koyabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze dayalı bir model olarak ilerliyor. Ama orijinali aslında bu ve bu kadar. Şimdi sıramızı 3 sıra bu şekilde yapmış olduk. Elimizle yaparken bir yandan da şöyle düzeltin ki ütülü gibi olsun. Çabuk şekil alabilen bir ip. Allah'tan kağıt ip. Şimdi burada arttırma yapıyoruz. Bir trabzan örüp bir zincir çekiyoruz. Tekrar aynı yere bir trabzan daha ama damarlarımızı yani şu tığımızla arkadan girip tekrar arkadan çıkıp ilmeği tığımızın üzerine almayı işlem bitene kadar bırakmıyoruz. Bu şekilde. Bunun adına da damar dedim. İstediğiniz gibi bunu söyleyebilirsiniz. Gösterimi daha kolay olsun diye bir isim buldum ona. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum tekrar. Üzerine ipimi aldım. Burası bizim sıra başımız. Bir tane daha çekiyorum. 3 zincir yaptım. Aynı yerin içerisine bir tane trabzan yaptım. Üzerine ipimi alıyorum. Damar kısmına geldim. Yanındaki trabzana yapmıyorum. Damar kısmına geldim. Burada bu damarlarımızı da örerken aslında ipimizi birazcık uzun tutalım. Trabzan direklerimiz burada uzun olursa daha iyi olur. Daha sonra birazcık toplanma gibi görülüyor. Onu engellemek adına trabzanlarımızı birazcık uzun yapabiliriz. Üzerine ipimi aldım. İlk trabzan tepesine giriyorum. Bir trabzan, bir zincir. Üzerine ipimi aldım. Aynı yerin içerisine bir trabzan. Üzerine ipimi aldım. Damar kısmına atlıyorum. Buraya bir trabzan. Üzerine ipimi aldım. Hemen görmüş olduğunuz gibi en yakınında olan trabzan tepesine bir trabzan, bir zincir, üzerine ipimi aldım. Aynı yerin içerisine tekrar bir trabzan daha. Bu şekilde arttırmalar yapmış oluyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Üzerine ipimi aldım. Damar kısmına gelmiştim bakın. Buraya bir trabzan. Üzerine ipimi alıyorum. İlk trabzan tepesine bir trabzan. Bir zincir. Tekrar aynı yerin içerisine bir trabzan daha. Bu
şekilde sıra sonuna kadar işlemimizi devam ediyoruz. Sıra sonumuza geldik. İlmek kaydırma ile kapattık. 16 tane damarımız var. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan yaparak aynı yerin içerisine bakın bu şekilde büyüttük. İlmek kaydırma ile kapatacağız. Yoksa kötü bir görüntü oluyor. Yani bitirme sırası çok belli oluyor. Bakın mesela burada hiç belli olmuyor ama eğer ilmek kaydırma ile kapatmazsak birazcık kendini belli eden bir model oluyor. Şimdi tekrardan arttırmaya devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Trabzan başı olarak sayıyorum burayı da tabii ki. Bir trabzan daha. Bir zincir. Aynı yerin içerisine 2 adet trabzan yapıyoruz bu sırada. 2 sıra boyunca 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan olarak devam edeceğiz. Üzerine ipimi aldım. Bakın damar kısmına geldim şimdi. Hemen şuradan tığım ile uzatarak bir trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım. Boşluğun içerisine 2 adet trabzan, 1 zincir. Üzerine ipimi aldım. Tekrar 2 adet trabzanımı aynı yere yapıyorum. 2 sıra boyunca bu şekilde ilerleme yapacağız. Damar kısımlarımızı atlamayalım. Buraları da yapıyoruz. Dediğim gibi birazcık burada yapmış olduğumuz trabzan direklerini uzatarak yapalım. Toplama olmasın. 2 trabzan. Bir zincir. Tekrardan aynı yere 2 trabzan daha. Bu şekilde sıramızı ilerletiyoruz. 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan, 1 damar yaparak sıramızı tamamladık. Bakın hemen model zaten kendini gösteriyor. Nereye batmamız gerektiğinde çok net bir şekilde anlaşılıyor. Sıra sonuna geldiğimizde ilmek kaydırarak boşluğa atlama yapacağız. Onun da bu detayını size göstermek istiyorum. Damarımızı yaptık. Üzerine hiç ip almıyorum. Yapmış olduğum şu 2 trabzan tepesi vardı ya arkadaşlar. Buraya tane ilmeğimi kaydırdım. Direkt buradan şu bir zincirli olan kısma batırıyorum ve buradan da bir ilmek kaydırarak buraya 2 zincir çekiyorum. Bu sırada da aynı işlemi yapacağız. Bundan sonrası zaten çok kolay. Dediğim gibi her iki sırada bir arttırma yapıyoruz. Bu sıradan itibaren de tekrar 2 trabzan, 1 zincir, aynı boşluğun içerisine 2 trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi alıyorum ve damar kısmına geldim. Bakın trabzan direklerimi burada uzun tutuyorum. Üzerine ipimi aldım. Hiç zincir çekmeden hemen yandaki boşluğa geçiyorum. Bu yandaki boşluğun içerisine tekrardan 2 trabzan. Bu sırayı da sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Daha sonrasında modelimiz arttırmaya gelecek. Bu sefer 3 trabzan, 2 zincir, aynı yerin içerisine 3 trabzan, 2 zincir. Zincir sayımızı 1'den 2'ye çıkartıyoruz. Arttırma sırası olduğu için de 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan yapıyoruz. Ve bu şekilde modelimizi 5 trabzan olana kadar her iki sırada bir arttırma yapıyoruz. Son sırada tekrardan yapımını ve ne kadar büyüdüğünü sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Yapımı çok kolay, videoyu çok fazla uzatmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Zaten bu çok örgü derecesi kolay bir model. O yüzden buradan itibaren modelimiz kendini tekrar ettiği için örmeye devam ediyoruz. Sıra sonlarında bu şekilde bittiğinde ilmeklerimizi kaydırarak boşluğa kadar gelmemiz gerekiyor. Bu detayı da size detaylı olarak göstermek istedim. Üçüncü trabzanımı yaptım. Bu sıradan sonra 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapacağım boşluklara. Damarlarımızı atlamıyoruz. Buraları yapmaya devam ediyoruz. 2 sıra daha 4 trabzan, 2 zincir. Daha sonrasında da 5. trabzanımız son sıramız. Dilerseniz 2 sıra daha yapabilirsiniz ama 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan aynı boşluğun içerisine yaptığımızda standart bir supla olarak sonlandırmış oluyoruz. Sıra başlarımızın belli olmaması için hemen gösteriyorum. Şu teknikle ilerleme yapıyorum. 2 zincirle yukarıya çıktığımız görmüş olduğunuz trabzanı bir trabzan olarak kabul ediyorduk. İlmeğime şu şekilde giriyorum. Buradan itibaren
Bir tane kaydırma yapıyorum. Boşluğun içerisine geliyorum. Burada da bir kaydırma yapıp 2 zincir çekiyorum. Buradan sonra tekrardan devam ediyorum örmeye. Çünkü sıra başımızın belli olmaması lazım. Otomatik olarak bu şekilde ilerleme yapıyoruz. Şimdi 2 sıra daha 4 trabzan 2 zincir olarak öreceğim. Daha sonra da 5 trabzan 2 zincir olarak örgüme devam edeceğim. Söylediğim yere kadar ilerlemiş olduk. 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan aynı yuvanın içerisine yaparak görmüş olduğunuz gibi büyüttük. Artık suplamız burada bitiriyoruz. Son olarak ikinci grup 5'li trabzanımı da aynı boşluğun içerisine yapıyorum. Hemen hızlıca onu da yapalım. 5. trabzanımı yaptım. Örerken el ütüsü yapmaya muhakkak unutmayın. Daha sonradan da zaten bunu buhar vererek yumuşatacağız ve açacağız. Çünkü şu anda gayet toplanmış gözüküyor. Son damar yolumuzu da bakın şu şekilde yaptık. Hiç üzerine ip almıyorum. İlk trabzan tepesinin içerisine girip ilmeğimi kaydırdım. Bir adet zincirimi çekiyorum. İpimi uzattım. Bugün 2 farklı modeli sizlere göstermiş oldum. Şimdiden ellerinize, emeğinize sağlık. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini isterseniz sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Teşekkürler.